12. Rabia babasına gidince bütün mahalle gözünü açtı. İmamın ve Emine'nin nasıl vaziyet alacağını tetkike koyuldu. Fakat Hacı İlami Efendi ile kızını en çok çekemeyenler bile, onların vakur bir vaziyet aldıklarını, hislerine her ne olursa olsun ele güne renk vermediklerini itirafa mecbur oldular. İmam bir intizar vaziyeti güdüyordu. Rabia'nın hafızlıktan kazandığı para, paşanın kahyası vasıtasıyla eline geldikçe, Tevfik ve Rabia ile kendini bir nevi mütareke akdetmiş farz edecekti. Biliyordu ki, torununun kazancını ona hiçbir kanun vermeyecekti. Paşanın ve tarafeyni rızasıyla yaptıkları bu mukabeleyi bozmak işine gelmiyordu. Emine'ye tembihleri pek katıydı. Sinekli Bakkal sokağından hiç geçmeyecek, Rabia'dan komşulara hiç bahsetmeyecek, Selim Paşa'nın karısına şayet sokakta veyahut bir yerde tesadüf ederse terbiyesizlik etmeyecekti. Emine bu şartları ister istemez kabul etti. Ve ilk aylar Rabia'ya beslediği gayzı ona yalnız 5 vaktinde beddua etmekle tatmin etti. Fakat Rabia ile Muhit'ine beslediği alaka ve tecessüs gün gittikçe içini yakıyordu. Herhalde Rabia'ya olan hıncı Tevfik'e karşı güttüğü kinden daha şiddetliydi. Eğer kendi de bilmeyerek bir gün Tevfik'in ona avdetini bekliyor idiyse o ümidi şimdi tamamen sönmüştü. Ne kadar Tevfik'ten nefret etse gene onu kendi malı addetmiş, işaret ettiği herhangi bir dakikada ayaklarına kapanacağına kanaat getirmişti. Belki bu kanaati vaktiyle pek boş değildi. Fakat şimdi Rabia'nın babasını tamamen eline aldığına, hiçbir zaman Emine'ye bırakmayacağına emindi. Bütün bu hüzün arasında İstanbul Bakkaliyesi'nin refahı, oradan taşan saadet, onun sızlayan yarasına tuz ekiyordu. Sefil ve serseri bir Tevfik, nadim ve bedbaht bir Rabia. Bunları affetmese de lakayt kalabilirdi. Fakat onların mahalleye destan olan saadetleri, Emine'nin gayzını, damarlarını bir ateşe çevirmişti. Ve kimseye bundan bahsedememesi, içini dökememesi bütün onu zehirliyordu. Rabia elinden gittikten 4-5 ay sonra, imama verdiği söze rağmen yavaş yavaş komşulara içini açmak istedi. Fakat artık mahallenin bu meselede alakası maziye karışmıştı. Komşular esniyor ve ekseri bir işi bahane edip savuşuyorlardı. İmam bile Tevfik Rabia masalından bakmış, gına getirmişti. Emine bu bahse açar açmaz odasına çekiliyordu. Kadın çok zaman namazdan sonra ellerini kaldırıyor, dünya onu dinlemek için gökten inmiş bir Allah karşısındaymış gibi, bağıra bağıra Rabia'nın nankörlüğünden, yüzsüzlüğünden, Tevfik'in edepsizliğinden, kendisinin mazlumiyetinden şikayet ediyordu. Fakat imam bu bir tek tesellisine de nihayet verdi. Böyle giderse mahalleli seni tımarhaneye kapamak için arzu hal verecek. Duanı içinden et be kadın, dedi. Böyle yarı mecnun olduğu günlerin birinde, Sinekli Bakkal tazelerinden biri ona gece oturmaya geldi. Gözlerini Emine'nin gözlerine dikerek, "Emine teyze, Tevfik amcanın Çingene Pembe ile ahbaplığı bugünlerde pek yolunda," dedi. O ateşi karıştırarak, "Şu surat düşkünü çenge eskisi çopur karıyla mı?" dedi. Taze kadın Emine'nin yüzünü süzdü. Üzerinden geçen uzun ve acı seneler onu kurutmuş, sarartmış, mütemadiyen kırptığı kirpikleri kısa, küçük gözlerinde fer kalmamıştı. Fakat bu çirkin ve harap yüzün en korkunç yeri ağzıydı. Düz, sıkı dudaklar birbirine yapışmış, bir tek ince çizgi oluvermişti. Kapanmış, fakat hala mor, eski bir bıçak yarası gibi bir ağız. Emine'nin taze komşusu, o kadar yakışıklı Tevfik'in bu iğrenç yüzde vaktiyle ne bulup da aşık olduğuna şaştı ve manidar bir sesle, "Bu oyuncular acayip oluyor teyze, kini beğeneceklerini kestirmek zordur. Bugünlerde o çopur karıyı nikah ederse ben hiç de şaşmam," dedi. Emine yalnız kalınca mangalı karıştırdı. Uzun düşündü. Kömürler kır olduktan sonra bile maşayı elinden bırakmamıştı. Ertesi sabah çarşıya gitmek için çıktı. Fakat ayakları onu Sinekli Bakkal sokağına götürdü ve başını dükkandan içeri sokup etrafı teftiş etti. Tevfik henüz kalkmamıştı. Rakım mutfakta kahve pişiriyordu. Rabia, Emine'nin pek iyi hatırladığı, teneke kutunun içindeki bozuk paraları peykeye dökmüş sayıyordu. "Bu ne kurum Rabia Hanım?" Bu ses, Rabia'nın yüzünü ölü gibi sararttı. Gözleri bir ölü görmüş gibi Emine'ye çevrildi. "Yılan gibi ne dimdik bakıyorsun? Tanımadın galiba. Babam Pembe'yi nikah edince gene ananın evine koşarsın. Ama o vakit ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm." "Sana ne? Babama sen mi varacaksın?" "Bari güleyim." Çöpek gibi kapında uluduğu vakit bile dönüp yüzüne bakmadım. "Merak etme, bundan sonra babam sana gözünün kuyruğuyla bile bakmaz." "Görürüz Rabia Hanım." Emine başörtüsünü yüzüne çekti, geldiği gibi birdenbire gitti. Sokakta ayak sesleri duymuştu. Mahalleri onu orada görürse de imama söylerse,
Bu hiç işine gelmiyordu. Fakat olanca süratiyle köşeyi dönerken içinde zafer sevinci vardı. Rabia onun dükkana geldiğini Tevfik'e mutlak söyleyecek. Tevfik'in eski zaafı uyanacak, gene kapısının önünde dolaşacak. Emine gene kah kah gülecek. Bu ne tatlı bir intikam olacaktı. Emine bu güzel hülyayı kurarken, mutfakta ana kız kavgasını dinleyen cüce rakımın zekasını hesap etmemişti. O Emine gider gitmez dükkana koşmuş, Rabia ile uzun uzun konuşmuştu. Tevfik'in zaafını o herkesten fazla biliyordu. Emine'nin dükkana geldiğini Tevfik'e söylemek tehlikeli olabilirdi. Ve Rabia, anasının bu garip ziyaretini babasına söylemedi. Kış geçti, bahar geldi. Fakat Tevfik'e benzer kimse Emine'nin kapısında dolaşmıyordu. O daha aksi, daha titiz, belki de biraz hastaydı. İkide birde nefesi kesiliyor, keskin bir sancı saplanmış gibi can evini tutuyordu. Kafası şimdi tamamen bir ölü kafasına benzemişti. İki ihtiyar komşu bir gün imamı köşe başında yakaladılar. Emine'nin rengini beğenmediklerini, ne olur ne olmaz kadını biricik evladıyla barıştırmak sevap olacağını anlattılar. İmam "Estaizubillah" diye mırıldanarak kadınlara arkasını çevirdi, gitti. Kadınlar bu defa Tevfik'i dükkanın kapısında yakaladılar. Aynı şeyi ona açtılar. Tevfik'in rengi uçtu, dudaklar titredi. Rabia'nın bütün itirazlarına rağmen onu iki ihtiyar kadınla Emine'nin elini öpmeye yolladı. Emine elinde tesbih, mor mavi dudakları, her vakitten ziyade eski bir tek yara gibi köşeye büzülmüş oturuyordu. Havanın ılık olmasına rağmen önünde mangal vardı. Rabia'yı görünce mezardan kalkan bir ölü gibi minderden fırladı. Mor mavi eski yara ağız açılıyordu. Eski günlere rahmet okutacak bir gızletle Rabia'nın başına lanet yağmuru yağdırdı. Komşuların yanında bu hareket ve zilletin tesiriyle Rabia, anasının ne kadar biçare, ne kadar hasta göründüğüne dikkat etmedi. Kadının erimiş yüzü, içine batmış gözleri, onda merhamet değil, çocukluk yıllarında çektiği meşakkati uyandırmıştı. Dükkanda aşağı yukarı dolaşarak sabırsızlıkla kendini bekleyen babasının yüzüne ilk defa hiddetle haykırdı. "Bizi istemiyor, ben sana demedim mi?" diyerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu, ana kızın birbirlerinin son görüşleri oldu. 13. Selim Paşa'nın bahçıvan başısı 60'ını geçkindi. Fakat arkası hala dümdüz, vücudu ince, bacakları eskisi gibi elastikiyetini muhafaza ediyor, kolları kargalara taş atarken bir çocuk çelikliği gösteriyor, ayakları bir kaplan hafifliğiyle yere basıyor. Sokakta bir sadrazam, kurumuyla yürür, bahçede 20 yaşının kuvvetiyle sıçrar. Yüzünün derileri yanık ve buruşuk, fakat beyaz kirpiklerinin arkasındaki mavi gözlerin ateşi hala sönmemiş, hatta dişleri bile bembeyaz ve keskin. Beyaz sakalı ve bıyığı her zaman itinayla kesilir. Azıcık kısa olan üst dudağının, kalkık burnunun ifadesi onu hiddetli bir buldog köpeğine benzetir. Karnından ta koltuk altlarına kadar sarılan kırmızı kuşağın altındaki gövde hala sırım gibi. Bu adamın Manastır'a yakın köyünde zengin addedilecek kadar birikmiş parası vardı. Gerçi eliyle yarattığı güzel bahçeyi hala kıskanç bir ihtirasla seviyordu. Fakat aynı zamanda da onu emniyetle terk edeceği bir halef yetiştirmek lüzumunu hissediyordu. Kendi çocukları hep kız olduğu için yeğeni Bilal'i bu işe münasip gördü ve İstanbul'a ayak bastığı gün Selim Paşa konağının en genç hizmetkarı olarak kapılandı. Ufak tefek tenebbilerden sarf-ı nazar, bu 15 yaşındaki genç Rumelili Bayram Ağa'nın sadık bir kopyasıydı. Kısa, mavi dizliğin örttüğü bacaklar biraz daha ince ve çelik, ayaklar daha kaplan gibi, kırmızı kuşağın sardığı vücut daha körpe, kırmızı fesin uzun mavi püskülü omuzlarına daha bariz bir çalımla düşüyor. Amcasının aynı açık mavi gözleri ve beyaz kirpikleri. Yalnız burun bambaşka. Ucu uzun, delik yeri açık ve kıvrık, ağız daha sıkı ve daha anut. Buldog vahşeti yerine diş şahinin mütehakkim profili. İşte o kadar. Yaşı küçük diye uşaklar hemen iş buyurmaya kalktılar. Fakat o ilk güne isyan etti. Mağrurdu, ateşliydi. Tokattan tekmeden yıldırım gibi kaçar, başını kurtarır ve daha çok sıkışırsa maymun gibi bir ağaca tırmanır, avcılara meydan okuyan bir kaplan yavrusu gibi orada "ben size gösteririm" diye hırlardı. Ve yaşlı başlı ağalar bile onun beyaz kirpikler arkasında ışıldayan gözlerinden ürker, kendi haline bırakırlardı. Bilal yaştaki bir oğlan tembel tembel dolaşırken, kendisinin mutfak bahçesinde su çekmesini muvafık bulmayan aşçı yamağı, bir sabah elinde balık tavası onu bahçede kovaladı. Oğlan taflanların üstünden sıçrayarak kaçarken, birdenbire gül fidanlarının arasına düştü. Şam hırkalı, beyaz takkeli, uzun boylu bir adamla karşı karşıya geldi. Sabah namazından sonra hava almak,
Nadide güllerini koklamak için fidanlığa henüz gelmiş olan Selim Paşa, suratına top gibi atılan Bilal'in arkasında elinde tavasıyla aşçı yamağını görünce köpürdü. "O ne, o ne?" Yamak hemen Bilal'in haylazlığından, tembelliğinden şikayet etti. "Bu oğlan da nereden çıktı?" "Bayram ağa, bendenizin yeğeni bahçıvan çırağı." "Sen kim oluyorsun?" "Aşçıbaşının yamağı bendeniz. Aşçıbaşı su istedi. Oğlana 1-2 kova su çek dedim." "Defol herif, git kendi suyunu kendin çek." Yamak defoldu. Selim Paşa, arkası duvara dayalı, sinirden tırnaklarını kemiren çocuğu yukarıdan aşağı süzdü. Sarışın başın gururu, çilili, kırmızı yüzdeki soğuk mavi gözlerin kudrete hoşuna gitti. "Bahçıvan olacağına memur olmak ister misin?" Nasıl olmak istemezdi? İçinden, "Şimdi onların hepsine göstereceğim," diyordu. "Amcana söyle tatil geçince aklıma getirsin, seni Sultaniye yazdırayım." Bu vaka, Bilal'i uşakların izacından tamamen kurtardı. Fakat bahçedeki işi bitince içi sıkılıyor, sokak sokak dolaşıyor. Kendisine bir arkadaş arıyordu. Evvela, sinekli bakkalda oynayan çocuk kümesi etrafında dolaşmaya başladı. Gözlerinde her girdiği kalabalığa baş olmak arzusunu ve kabiliyetini gördükleri için büyük çocuklar aralarını almak istemediler. Kılığıyla, telaffuzuyla alay ederek sokaktan uzaklaştırmak istediler. Fakat o, inadından, kibirinden her gün başlarına geliyor, dişlerini, yumruklarını sıkıyor, "Ben size gösteririm," diyordu. Artık o sinekli bakkalın köşesini döner dönmez, bütün çocuklar "Ben size gösteririm geliyor," diye bağırıyorlardı. Bilal İstanbul Bakkaliyesi'ni bu sergüzeştleri esnasında keşfetti. Bir sabah levhanın yazılarını hecelemeye çalışırken gözü dükkanın önüne yayılan mallara ilişti. Tüfe küfe çavuş üzümleri, içleri kan kırmızı, kabukları zümrüt gibi karpuzlar, dilimlerinden bal akan kavunlar, pencereye istif edilmiş kuru yemişler. İçeriye dalıp keçi boynuzu almak istedi. Fakat birdenbire kapıya çıkan, elindeki kocaman sineklikle yemişlerden sinek kovan bakkal kızdan ürktü, geri çekildi. Kız başına beyaz bir tülbent örtmüş, fakat arkasından 3 kumral örgünün yarısı açıkta, uçları belinde sallanıyordu. Bakkal kızın yeşil mevceli altın gözleri Bilal'e bakmadı bile. Mektebe giden bir kız çocuğu kafilesine kağıt, kalem, sakız vesaire satıyordu. Kıyafeti mektep çocuğu alayından başka değildi. Yalnız bacakları uzun, başı havada ve hepsinden daha toplu, daha etrafına hakim. Hem konuşuyor, hem zayıf elleri Bilal'in gözlerini kamaştıran bir süratle paket yapıyor, arada ince kaşlarını kaldırıyor, yabancı kılıklı, yabancı yüzlü oğlana gözleri inişiyordu. Herhalde çocuklar gittikten sonra hala yerinde kakılmış gibi duran ve gözlerinin içine bakan bu vilayet çocuğundan bakkal kızı hoşlanmamıştı. Haşin bir sesle sordu. "Ulan adın ne?" "Bilal." "Suratıma öküz gibi ne bet bet bakıyorsun, çek arabanı." Bilal sokaktan her vakitten daha ağır, daha kurumlu, uzun kollarını sallaya sallaya çıktı. Kılığının, lakırdısının İstanbul'dan başka olmasını ilk defa bütün acılığıyla duyuyordu. İstanbul'dan birdenbire nefret duyuyor, manastırı mukaddes bir kıta gibi hatırlıyor ve bu kibirli şehre manastırın ne mal olduğunu göstermeye kendi kendine yemin ediyordu. Bununla beraber ona bu kadar acı veren sokakta gene her gün dolaşıyordu. Bakkal kızla gözden göze birbirlerine ilan harp etmiş gibi bakışıyorlardı. İkisi de birbirinin konakla münasebetini bilmiyorlardı. Bir akşamüstü Sabiha Hanım'a gül getirmek için bahçeye çıkan Rabia, Bilal'i fidanlıkta buldu. "Sen burada ne arıyorsun?" Rabia'yı orada görünce şaşkınlıktan parmağını batırdığı gül dikenini emmeye çalışan Bilal de aynı suali tekrar etti. "Sen ne arıyorsun?" "Bayram ağa nerede? Hanımefendi gül istiyor." Bakkal kızın konak halkındanmış gibi konuşuşu Bayram ağanın yeğenini düşündürdü. Sakın uşakların hayranlıkla bahsettikleri hafız kız bu olmasın. Gülleri kesti, demet yaptı. Sonra bir tek sarı gül kopardı. Utancından yüzü pancar gibi kıza bakmaya cesaret edemeyerek gülü uzattı. Rabia'nın ilk hissi gülü ayağı altında ezmek, Bilal'in suratına fırlatmaktı. Fakat sarı gülleri o kadar severdi ki bila ihtiyar Bilal'in uzattığı gülü burnuna götürdü, kokladı. Mülayimleşen bir sesle, "Bizim sokağa bir daha gelirsen dükkana uğra, ben de sana şeker veririm," dedi. 14. Tevfik Kabısakal Kıraathanesi'nde perdesini kurdu, şemasını yaktı. Fakat perdeye aksettirdiği gölgeler seyircileri hem düşündürüyor hem güldürüyordu. Oyun eski oyundu ve her vakit padişahın ömrüne dua ile başlar, dua ile biterdi. Kağıt kuklaların kıyafetlerinde de zahiri bir tahaddül yoktu. Fakat ruhları değişmişti. Mesela mirasiydi, o ananevi aptal züppe Küçük Bey değildi. Dal kabukları parasını alıp onu maskara etmiyorlardı.
Tevfik'in miras yedisi becerikli ve kurnazdı. Parası hiç tükenmiyordu. Abdülhamit'in mürteşi, azılı büyük memurlarından pek farklı değildi. Hatta vaktiyle Gelibolu tasarrufu olan zamanın Dahiliye Nazırı Zati Bey'e benzemiyor değildi. Arnavut rolüne çıkan kağıt kukla, zamanın tüfekçi başısını çok hatırlatıyordu. Kıyafet, üslup, ifade hep eski fakat semboller yeniydi. Yalnız bunu o kadar sanatkar bir karışıklıkla mantığa sığmaz vakalar arasında gösteriyordu ki onu yakalayıp bunun karikatürünü yapmakla itham etmek çok müşküldü. Halk sınıfına mensup örnekleri Tevfik doğrudan doğruya açık ve realist bir ifadeyle yaşatıyordu. Zahiren muti, dal kabuk, büyüklerin yüzüne gülüyorlar, arkalarından alay ediyorlar, terzil ediyorlar. Kalplerinde adalet hissinden doğma bir isyandan ziyade, kıskançlıktan vücuda gelen bir gays ve gızlet. Daha ziyade menfi sahalarda söyleyen, yaşayan Abdülhamit devrinin halkı. Karagöz'ün kendisi, Tevfik'in elinde, aslından daha sevimli ve manalı olmuştu. O da bütün öteki çaresiz halk gibi dal kabuk, onlar gibi geveze. Kulağında patlayan şamarı, tepesine inen yumruğu sırıtarak azmediyor, fakat tavrıyla başka türlü harekete imkan olmadığını anlamak isteyen pratik bir halk filozofu olduğunu gösteriyordu. Tevfik, Kabasakal Kıraathanesi'nin günden güne artan müdavimlerinin ısrarıyla haftada 2 akşamda meddahlık etmeyi kabul etmişti. Söylediği, daha doğrusu temsil ettiği hikaye kahramanlarının tuhaflığı ağızdan ağza yayılmıştı. Gene Tevfik kibar davetlerinde en parlak numara oluvermişti. Kıraathaneye devam eden birkaç muharrir, ona hikayelerini piyes haline sokmayı teklif ettiler. Reddetti. Kendi yarattığı karakterleri her defasında kendi bildiği gibi başka konuşturmakta ısrar etti. Eğer Tevfik meramını anlatabilseydi, sanatın yazıda değil, her an değişen hayatta olduğunu söyleyecekti. Ve eğer para denilen şeyin kıymetini bilseydi, bu fırsatta adeta zengin olabilirdi. Fakat kazancı bir elinden giriyor, bir elinden çıkıyordu. Artık dükkanla meşgul olacak hiç vakti yok. İşi rakıma ve zamanı oldukça Rabia'ya bırakmıştı. O 3 akşam Kabasakal'da, sabahları öğleye kadar yatakta, öğleden sonra da hikayelerini meşk etmekle vakit geçiriyordu. Rakımla Rabia, Tevfik'in yeniden parlayan ikbalinin güneşinde ısınıyorlar ve onun muvaffakiyetiyle ondan çok sermest oluyorlardı. Ve Rabia büyüyordu. Sırf kol bacak uzamasından ibaret bir büyüyüş değil, benliğinden hasıl olan başkalıkla, yeni kudretle olgunlaşan bir büyüyüş. O, sinekli bakkalı babasından çok meşgul ediyordu. Yaşıtlarından bir baş uzun, kafası dimdik karşısındakilerin gözlerine bakmaktan sıkılmayan cesur bakışlı, servi vakarıyla dolaşan bir kız. Bir kadın gibi gençlik çağına girince, fukara sınıfın işçi kadınlarının kıyafetini seçti. Uzun, bol bir siyah yeldirme, belden aşağı düşen beyaz patiska başörtüsü ve üstünde her zaman arkaya atılan ve hiçbir zaman inmeyen bir peçe. Esasen hangi işçi, çiçek satıcı kadın esnaf yüzünü örtüyordu? Berisi güneşten tunç gibi yanmış, dolu ve mesut hayatının tesiriyle sevimli ağzındaki eski çizgiler hemen hemen tamamen silinmiş, sinekli bakkal delikanlılarının rüyalarına giren bir sima olmuştu. Evlenmek çağına gelmiş kızlara söz atmak, bıyık bükmek, hatta tenhada çimdiklemek meşru olmakla beraber bir tek delikanlının ona bu şeyleri yapmaya cesareti yoktu. Hafızlığından gelen yarı mukaddes vaziyeti, serbest tavrı, bilhassa keskin, hazır cevap mütecaviz dili, genç yaşlı her erkeğe kendini saydırıyordu. Mahallede o yaşta herhangi kıza koca bulmayı vazife bilen koca karılar, ona eş erkek düşünemiyorlardı. Erkekler bir ayak evvel evlenmesine taraftardılar. Kız sinekli bakkalın erkek dünyasına meydan okuyan bir bayrak gibiydi. Fakat onlar da aralarında hiçbir delikanlıyı ona eş olabilecek kadar yürekli bulmuyorlardı. Rabia'nın mahallecinin zihnini bir muamma gibi yorduğu bu günlerde, tulumbacıbaşı Sabit Bey avanesini başına topladı, mahalle kahvesinin bir köşesinde Tevfik'in kızının evlenmesi meselesini müzakere etti. Rabia ona, yüzü maskeli Arap özengi gibi erkek pehlivanların mertliklerine bir leke gibi görünüyordu. Takıma yeni intisap eden alaycı bir genç, "Sen mahalle yiğitlerinin başındasın abi, bekarsın da, bu kızı yola getirmek sana düşer. Başka hangi kabadayı onun burnunu kırabilir?" Sabit Bey avuçlarına tükürdü, ellerini ovdu. "Yarın bir dükkanda kendimi göstereyim, ötesi kolay." Müstehsi genç güldü. Ötesi onlar ermiş muradına. Sabit Bey, mahalle tulumbacıbaşıları arasında en hatırı sayılanlardandı. Bayezid Kulesi işareti çeker çekmez, köşklü, elinde kırmızı feneriyle köşe başında döne döne narısını atar atmaz, sinekli bakkal takımı kolsuz kırmızı faninalarını başlarından geçirir, ayaklarına çarıklarını takar,
tulumba omuzlarında, Sabit veya Bey'in siyah atının arkasından tabanlarını kaldırırlardı. Onun naraları, öteki takımların narasını kedi miyavlaması gibi ehemmiyetsiz bırakır, onların çelik bacakları mutlak en evvel yangın yerine erişirdi. Dünyanın her tarafında, böyle külhani erkek teşkilatlarında olduğu gibi, onların da yakışıksız halleri vardı. Fakat gene o biçim erkek teşkilatlarında olduğu gibi, kendilerine mahsus baba yiğitlik, namus ölçüleri de vardı. Toz koparan, can yakan narasının sahipleri, takımlarının ahlak nizamına çok sıkı merbuttular. Sinekli bakkalın tenha olduğu öğleüstü saatlerinden birinde, birkaç delikanlı köşenin başında dolaşmaya başladı. Sabit Bey ağabey onların yanından ayrıldı, İstanbul Bakkaliyesi'ne daldı. Rabia yalnızdı. Kendisine bu ziyaret için bir hasta çeki düzen veren, zengin kıyafetli Sabit Bey ağabeye bakmadı bile. Halbuki o, alnındaki kabadayılık maceralarından kalma eski yara yerini göstermek için küçük karafesini daha çok arkaya itmiş, etrafındaki ipek mendilin ucu omzuna daha cakalı sarkmış, ağzını içinde tespit edilmiş bir nara varmış gibi çarpıtmış, kolları yanında testi kopları gibi zaviye-i kaime yapıyor, en çalımlı tavrıyla yürüyordu. Rabia'nın lakaidisine canı sıkıldı. Dükkanın hemen ortasını bulmuştu. Biraz öksürdü. Fakat kız, gözleri önünde açık duran bir defterde onu işitmemiş gibiydi. Başını çevirdi. 2 metre öteye koltuğunun altından bir tükürük fırlattı, uzun bıyıklarını yeniyle sildi. Rabia abla, bana bak, beni dinle. Kör değilim ya, görüyorum. Sağır değilim ya, işitiyorum. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben adamı ne yaparım? Bakayım kim oluyormuşsun? Tulumbacı başı. Adama ne yaparmışsın? Ablan dün dükkana geldi. Kolunu kırmışsın, sargıyla geziyor. Daha ne yaparsın bakayım? Çeşme başında kızları ürkütürsün. Köpek yavrusunu da çiğnersin. Daha başka ne yaparsın bakayım? Altın gözlerin yeşil alevleri Sabit Bey ağabeyin yüzüne dolaştı. Daha dün örgülerini sallaya sallaya sokakta dolaşan kız çocuk bu muydu? Buna mağlup olursa avanesinin nasıl yüzüne bakardı? Ağzını biraz daha çarpıttı. Korkunç olmaya çalışan bir sesle, "Ben adamı bir lokma yapar yutarım. Bana adıyla sanıyla" diye başladı. Fakat bitiremedi. Rabia fırlamış üstüne geliyordu. "Ya öyle mi? Ama ben senin ağzının lokması değilim. Seni köpek yavrularının umacısı. Seni korkak Gülhan Bey'i. Bak etrafta kimse yok. Bakayım ne yapacaksın? Al sana. Tu. Sabit Bey ağabey sahiden korktu. Rabia bağırmakta devam ederse, mahalle onu yalnız vaktini gözetip bacak kadar kıza sataşmaya geldi sanacak. Halbuki onun maksadı sadece biraz caka satmaktı. Kekeleyerek kızı teskine çalıştı. "Rabia abla, ben sana sataşmaya gelmedim. Böyle bir şey aklından geçtiyse köpek olayım. Eteğinin ucuna dokunanı ben çiğ çiğ yerim. Vallahi billahi." O kadar Rabia'yı ikna etmek istiyordu ki, o kadar yiğitliğini ispat etmek istiyordu ki, tulumbasına yemin için toz koparan can yakanın başına diye başlayınca Rabia bütün çileden çıktı. Kafasına fırlatmak için dükkanda bir şey ararken bir taraftan da bağırıyordu. "Sus köpek, hayvan, defol. Benim senin himayene ihtiyacım mı var? Ben senin gibi köpeklerin haddini bildirmez miyim?" Kız kudurmuş gibiydi. Ağabey bu defa ricatı, hatta acilen ricatı kabadayılığa tamamen muvafık buldu. Nefes nefese köşe başına koştu. Hadi öteki sokağa kumandasıyla hepsini ta Selim Paşa'nın konağının kapısına kadar sürükledi. Orada durdu, en ağır tavrıyla, "Bu mahallede Rabia ablanın pabucunu silmeye layık erkek yok" diye başladı. "Kim ona yan bakarsa kemiklerini kırar, onasını ağlatırım" diye bitirdi. Gençler hep koltuklarının altından 2 metre uzağa birer tükürük fırlattılar. Bıyıklarını ağabeyvari yeğenlerine sildiler. "Yaşasın be, yangına giderken dükkanın önünde hep nara atarız" dediler. Sabit Bey ağabey telaşla, Hayır, dükkanın önünden geçerken fare gibi sessiz. Anlaşıldı mı?" dedi. Anlaşıldı. Sabit Bey ağabey takımı Sinekli Bakkal sokağından geçerken artık sağa sola bakmaz, kimseye omuz vurmaz oldu. 15. Yeni Dahiliye Nazırı Zati Bey'in yıldızı parladıkça, Zaptiye Nazırı Selim Paşa'nın ikbali sönmeye yüz tuttu. O hala padişahın sadık bendesi, hala padişah düşmanlarının kafasını eski şiddetiyle eziyor da, padişahtan ne iltifat görüyor, ne de şişman, kırmızı atlas keseler eline sıkıştırılıyor. Konağın debdebesi maaşla idame edilemezdi. O ecdattan kalma han, hamam, dükkan ne kalmışsa birer satıyor, evin masraflarını kısıyordu. Zaptiye Nazırı sıfatıyla onun için başka yerden para edinmek hala kolaydı. Fakat onun da kendine mahsus bir namus ölçüsü vardı. İhsan-ı şahane meşruydu.
Çünkü devlet demek, padişah demekti. O liyakatli bendesini dilediği gibi mükafatlandırırdı. Rüşvet bir hıyanetti. Milletin cebinden çalınırdı. Ona bu aralık rüşvet teklif edenler ömürlerinin sonuna kadar nadim oldular. Bu sıkıntılı günlerinde paşa, milletler gibi hükümdarların da hafızaları kısa olduğunu anladı. Vazife diye padişaha bir çoban köpeği gibi hizmette devam etti. Fakat çok dertliydi. Kendini unutmak için her akşam Sabiha Hanım'ın odasına gidiyor, en çok Rabia'nın huzuruyla eğleniyor, onun sinekli bakkal dedikodusunu dinliyordu. Bu akşam kalın kaşlarını kaldırdı. Azıcık müstehsi dedi ki, "Sen artık dükkandan çekilsen nasıl olur abla?" "Olamaz. Tevfik'in hiç alışverişle alakası yok. Rakım mal almaya, müşteriye mal götürmeye mecbur olduğu zaman dükkana kim bakacak? Tevfik hepinizi geçindirecek kadar kazanıyor." "Doğru, fakat bir elinden giriyor, bir elinden çıkıyor. Hem benim çekildiğimi neden istiyorsunuz Paşa Efendi?" Selim Paşa için için güldü. Ne söylesin? Büyüdüğünü, güzelleştiğini, mahalle delikanlıları için bir tehlike olduğunu nasıl söylesin? Gerçi bu kıza bu da söylenebilirdi. Onun kalın sesinde, dik kafasında, yetişmiş bir erkeğin muvazenesi, kudreti vardı. Paşa'nın konakta görmeye alıştığı, mütemadiyen cinsiyetini teşhir eden, cinsiyetini istismar etmeye uğraşan kadınlardan o ne kadar başkaydı. Onun gözü de, gönlü de okşayan bir sevimliliği vardı. Düzgünsüz, allıksız, rastıksız, sürmesiz. Sıkı örülmüş saçların kendine göre bir zarafeti var. Erkek çocuk gibi dar kalçaları, omuzların, göğsün göze batmayan belirsiz yuvarlaklığı, bunlar hep ona vahşi bir gül fidanı cazibesini veriyordu. Paşa sakalını karıştırdı. Biraz mütereddit. "Dükkana bazen ipsiz sapsızlar da gelir. Bu civarda sen yaşta, sen yüzde bir kadının bakkallık etmesi doğru değil," dedi. "Annem de genç yaşında bakkallık etmiş. Zarafet bacı Aksaray'da dolma satıyor. O ihtiyar ve arak. Bayezid avlusunda tesbih satan kadın hem genç hem benden beyaz." Sabiha Hanım atıldı. "Aman paşa, Rabia'nın başa çıkamayacağı ipsizin sapsızın ben alnını karıştır." Rabia gülerek 2 gün evvel geçen Sabit Bey ağabey macerasını anlattı. Bu hanımefendiyi pek eğlendirdi. Fakat paşa gene kaşlarını çattı. İçinde merhamet, takdir, isyan hep birbirine karışmıştı. Onu dini ve cinsiyeti kadınları himaye etmeye mecbur ediyordu. El kadar bir kızın bir erkek mesuliyeti alması içine dokunuyordu. "Senin başında adam akıllı bir erkek lazım. İmama varıncaya kadar seni himaye etmek onların borcu. Dükkana it çakal dalınca baban nerede?" Biraz durduktan sonra gülümsedi ve devam etti. "Neyse, artık sinekli bakkalda Sabit Bey ağabey takımı artık uslu oturur. Fakat ne olsa evbark olmanın zamanı geliyor." Rabia'nın burnunun üstü kırışarak güldü. "Sanki ben bunu düşünmüyor muyum? Fakat benim gibi sıska, çalı süpürgesi kılıklı kızı kim alır? Tevfik evlenirse sen görürsün." "İşte o olamaz. Pembe teyzenin niyeti bozuk. Fakat babama göz atarsa gözüne uyacağımı dobra dobra söyledi. Artık Tevfik'e yanık yanık bakmıyor." Sabiha Hanım esnedi. "Aman paşa, sen de herkesi evlendirmek istiyorsun. Rabia kocaya varırsa beni akşamları kim eğlendirecek?" Bu mükaleme Rabia'yı derin düşündürdü. Demek onun büyümesinden etrafı haberdardı. Bu büyüyüşüne karşı muhitinin hassasiyetini gösteren vakalar artmaya başladı. Rabia'nın artık konser halinde devam eden musiki dersleri Hilmi'nin odasında, Tevfik'in boş olduğu perşembe akşamına tesadüf ediyordu. Hilmi ve arkadaşları Alaturka musikiye alışmış gibiydiler. Peregrini dağılmadan onlara piyano çalardı. O çalarken Rabia mutlak piyanoya dayanır, dinlerdi. Piyaniste onu orada görmek, odanın herhangi eşyasını görmek kadar tabii geliyordu. Bu akşam gözleri adeta görmeden Rabia'ya bakarken birdenbire 4 sene evvel piyanoya ancak yetişen başın, şimdi piyanonun üstünden odayı seyrettiğinin farkına vardı ve beklemediği bir hakikat keşfetmiş gibi heyecanlandı, parmakları kaldı. Piyanistin gözlerindeki tahammülü gören Rabia'nın yanakları da nadide bir eski şarap rengini aldı. Uzun kirpikleri parlak gözlerinin üstüne indi. Büyüdüğünü, kadın olduğunu, Peregrini'nin birdenbire keşfettiğini anlamış, Adem'in cennet bahçesinde kendini ilk çıplak gördüğü zaman duyduğu acayip hicabı duymuştu. Aralarında yıllar süren sade ve gayri şahsi rabıta, ilk defa yüreklerine çarpıntı olan bir bağ oluvermişti. Piyanist ellerini dizlerinin üstüne koydu. İçinde kirli ayaklarla mabede giren adamın günah hissi hasıl oluvermişti. Gözleriyle Vehbi dedeyi aradı. Arkasında ayakta buldu. "Bizim çocuk artistin ne kadar büyümüş olduğuna dikkat ettim de biraz şaşırdım," dedi. Rabia'nın büyümesi, hepsinin zihnini dolduran bir mesele olduğunu bu vaka ortaya çıkardı. Hilmi mahzun ve her zamandan daha peltek,
Rabia ablanın aramızda olmayacağı günü düşünmek bile istemiyorum. Ne fena adetlerimiz var. Cüce Rakım, Rabia'nın eteğine yapışmış. Herhalde benden kaçamaz, ben amcasıyım diyordu. Rakım'ın sevincinden, zaferinin arkasındaki mana, cücelik, ucubelik Rabia'nın içine dokunmuştu. Rakım'ın omzunu dalgın dalgın okşadı. Bu akşam Rabia, büyümenin hayatı karıştıran, güçleştiren cephesini düşünüyordu. Bu kadar alıştığı ve sevdiği muhitten ayrılmak biraz güçtü. Fakat neden sıkılıyordu? Kardeş gibi sevdiği Hilmi'yi Sabiha Hanım'ın odasında görecekti. Vehbi dededen kaçmak mevzu bahis değildi. Ondan kaçan hemen hiç kadın yoktu. Şevki ile Galip'in mevcudiyetleriyle yoklukları onca müsavi. O halde sesi dünyaya meydan okur gibi yükseldi. Kaç güç zenginler için. Ben fukara bir esnaf parçasıyım. Dükkanda, camide dünyanın erkeğini görüyorum. Niçin Hilmi Bey'in dostlarından kaçacakmışım, diyordu. Tevfik derin bir nefes aldı. Kızın erkekten kaçması ona bir karar almak vazifesini yükletiyordu. Halbuki onu bir şeye karar vermek kadar üzen bir şey yoktu. Esasen şimdiye kadar kendi ihtiyarıyla hiçbir karar almamıştı. Kız varsın istediği zaman erkekten kaçsın. Bu akşamdan sonra bir zaman Rabia'nın zihni Peregrini ile çok meşgul oldu. Senelerden beri ona alışmış, bağlanmıştı. O ötekilerden bambaşka, daha pek canlı bir insandı. Çirkin yüzünün yıldırım süratiyle değişmesi, siyah gözlerinin insanın yüzünü delip kafasının içine bakması, simasındaki karışık çizgilerin sükundan en ateşli heyecana geçmesi, bunlar hep ona mahsus şeylerdi. Fakat Rabia en çok onun ellerini hissederdi. Kendi başına ayrı hayatları olan iki mahluk gibi. Sert, buruşuk, küt parmaklı iki el. Onların korkunç bir sırları varmış gibi Rabia onlardan hem ürker hem de onların hareketi yüreğine ekseri çarpıntı verirdi. Zihni hep bunlarla meşgul olduğu o günlerde Sabiha Hanım'ı şaşırtan bir sual sordu. Hanımefendi, bir Müslüman kızı bir Hristiyanla evlense ne olur? Ne tuhaf sual kızım, bir şey olmaz. Çünkü kimse nikahlarını kıymaz. Çünkü şeriat bırakmaz. Fakat şeriatı dinlemeseler, evlenseler, mahalleli ikisini de taşa tutar. Fakat Hristiyan karısı alan Müslüman erkek yok mu? Erkekler başka. O kadarını bilemedin mi? 16. Kıdırellez günü. Göğün altında bugün hiçbir şehir bu kadar cümbüşlü bir kalabalıkla kaynaşmaz, hiçbir sokak bu kadar başka testleri birbirine karıştıran böyle bir uğultu çıkarmaz. Ahalisi bu kadar kuzu kızartıp helva pişirmez. Tevfik tembel tembel yatakta döndü. Kağıthanede, yeşil çayırlarda şimdi öbek öbek toplanan halk arasında darbuka, zilli maşa, tef, zurna sesleri arasında kara göbeğini çalkalayan çingene pembeyi düşündü. Öğle yemeğinden sonra tekrar yatağa uzanıp ikindiye kadar dinlenmeye karar verdi. O vakit ancak sokaktaki oyuncakçıların ortalığı velveleye veren kaynana zırıltıları susar, kalabalığın uğultusu hafiflerdi. O zaman kalkacak, kuzu kızartacak, pilav pişirecekti. Vehbi Dede ile Peregrini akşam yemeğine davetliydi. Güneş alçaldı, misafirler geldi. Rabia'nın kolları sıvalı, etekleri belinde, mutfakta Tevfik'e yardım ediyordu. Misafirler bahçede, asmanın altında yerleşmişlerdi. Birer gelin gibi donanan badem, erik ağaçları, çiçeklerini kapısı açık duran mutfağa uçuruyorlar, Dede ile Peregrini'nin lakırdıları, gürüşleri işitiliyordu. Rabia bu akşam ilk defa o kadar alışkın olduğu bu adamlar arasında kendini yabancı ve yalnız buluyordu. Rabia'ya onlar kendisinin henüz girdiği bir yolun karşı köşesini dönüp giden insanlar, biraz sonra göremeyeceği, işitemeyeceği geçiciler gibi geldi. Onlarla yılların hasıl ettiği arkadaşlık birdenbire kırılmış gibiydi. Bu akşam gençlik ve tabiat kalbinin kapısını çalıyordu. Bahçeden uçan bir badem çiçeği yaprağı yanağına yapıştı. Vehbi Dede, "Ne dedin Peregrini? Dizim musiki şen değil mi? Kim demiş?" diyordu. Sonra Rabia iki elin usulle vurduğunu, dedenin "Esti Nesimine" bahar şarkısını söylediğini işitti. "Bu nasıl bahar şarkısı dostum? Cenaze marşı gibi bir şey. Beni dinle. Bu Venedik'te gondollarda söylenir bir şarkı." Piyanistin sesi kıvrak, şen bir hava söylüyor. Yalnız o şarkı devam ederken Rabia biraz yalnızlığını unutuyordu. Elinde kahve tepsisi, misafirlere kahve çıkaran kızın, çakılların üstünde nalın tıkırtısı Peregrini'yi susturdu. Asmanın gölgesindeki genç hayal, dedeye Vasıf'ın 15 yaşında kendime bir oynaş arayayım mısrağını tekrar ettirdi. 15 yaşında bir oynaş, 15 yaşında bir oynaş. Bu Galatasaraylı üniformalı, mavi gözlü, beyaz kirpikli, çiğli yüzlü.
Fincanlar tepsinin üstünde sallandı, oynadı. Rakım seslendi. Rabia, kahveyi dökeceksin. Ve Rabia kahveyi döktü. Peregrini dizlerinin üstünde, cebinden çıkardığı kırmızı ipek mendille Rabia'nın kahve dökülen basma intarisini siliyor. Rakım tepsiyi kapmış, dedeye götürüyor. Dede hiç yerinden kımıldanmamış. Ve Rabia'nın hicabından taze yanakları gene eski nadide bir şarap gibi lal rengini alıvermişti. Tevfik mutfaktan çıktı. Çardağa asılı portakal renginde kağıt fenerleri cebinden çıkardığı bir kibritle birer birer yaktı. Kuzu hazır efendiler. Tepelerindeki mor mavi gökte tepsi kadar beyaz bir ay. Onlar altında kuzu kızartmasını, pilavı bir ayin ciddiyetiyle ağır ağır çiğniyorlar. Rakımın ağzı o kadar şapırdıyordu ki Rabia'nın sinirleri yemek sonuna kadar zor tahammül etti. O herkesten evvel bitirdi, tabakları mutfağa taşımaya başladı. Rakım bir düzeye mutfağa geliyor. Rabia'nın bulaşığına yardım etmek istiyor. Kızın dimağının gözü onu portakal renkte ışıkta kuzu eti kemirirken görüyor. Gökte tepsi kadar yuvarlak bir ay asılı olduğu ilkbahar gecelerinde cüceliğin, ucubeliğin ne işi var? Rabia evvela somurttu. Sonra tersledi. En son kahve tepsisini eline verdi, rakımı bahçeye itti. O kovulmuş bir köpek gibi omuzları düşük, başı önde, gözü hüzün içinde yavaş yavaş hasırdakilere iltihak etti. 3 kişi birden geniş hasıra uzanmış, başları dirseklerinde bir elleriyle sigara içiyorlar, rakım bir dizi dikili, ortalarında oturuyor, burnunun deliklerinden mütemadiyen duman çıkarıyordu. Kocaman sarıklı, kocaman başı zaman zaman mutfağa dönüyor, sonra ağzından burnundan dumanlar daha kalın, daha çabuk fırlıyor. Peregrini'ye, cüce bu akşam mustarip bir dehanın hülyası gibi göründü. O şımarık kız, bu biçareyi neden bu akşam terslemişti? Duvarın arkasında, komşu bahçelerinde başka insanlar da yiyip içiyorlar, bir erkek öksürüyor, bir çocuk ağlıyor, bir kadın geç kalan kocasını azarlıyor. Havada yeni sulanmış keskin bir toprak kokusu var. Her bahçe batıda sulanır, böyle kokar. Fakat bahar akşamları başka kokular da vardır. Zeytinyağlı kızartmalar, sarımsaklı cacıklar, Yasemin, hanım elleri kokuları. Sokaktan derin derin, uzak uzak uğultular geliyor. Orası bambaşka bir iklim. Sokakta ve bahçede aynı insan başka başka yaşar, düşünür. Tak tak tak, kapı çalınıyor. Rabia ipi çekiyor ve ağzı dükkana doğru sesleniyor. Kim o? Ben. Kulaklarının arkasında birer kırmızı gül, yazma örtüsü arkasında sallanarak, bir çingene şarkısı söyleyerek pembe Hıdrellez'den dönüyor. Mutfaktan geçerken Rabia'ya yardım teklif etmedi. Bahçede misafir var Pembe teyze. Pembe işitmemiş gibi acele acele bahçeye çıktı. Tekrar kahkaha sesleri, bir ağızdan söylenen şen türküler. Bir daha, tak tak tak. Bir daha Rabia ipi çekiyor, dükkana sesleniyor. Kim o? Ses yok. Rabia dükkana gitti, aralık kapıdan dışarı baktı. Sokak, 3 renkli, sulu boya bir levha gibi. Saçakların arasından görünen koyu patlıcan gök, beyaz ay, siyah evler. Kapının önünde sarı köpek, kuyruğunu sallayarak burnunu dükkana uzatıyordu. Kapıyı sen mi çaldın Sarman? Kapının arkasından bir öksürük duydu. Sıkılgan, sinirli bir öksürük. Eğildi, duvara yapışan narin bir gölge gördü. Henüz kadınlaşan pürüzlü bir erkek sesi, benim dedi. Ben de kim oluyor? Ben Bilal. Hilmi Bey selam ediyor. Tevfik Efendi ile misafirlerini konağa çağırıyor. Peki, şimdi söylerim. Sen Bilal ha? Sen de Rabia Hanım'a. Ne kadar büyümüşsün. Gölge Rabia'nın gözlerini arıyordu. Kız onun eski beceriksizliği, korkaklığı gitmiş olduğuna dikkat etti. Kendi eşeğe kadar çıktı. Bakayım, bu ne güzel esvap. Hala yaş, hala sabun kokan kızaran elleri, Bilal'in yakasındaki sarı şeritleri saydı. Rabia kim geldi? Tevfik içeriden sesleniyordu. Rabia mutfağa döndü. Hilmi Bey hepinizi konaktan istiyor dedi. Fakat kendi gitmeyecekti. Başı ağrıyordu. İşini bitirip erken yatacaktı. Israr etmediler. Yaşlılar dünyası, Pembe de aralarında çekildi gitti. Genç Rabia ile aralarındaki uçurum bu gece kıza hiç dolmayacak kadar derin ve karanlık göründü. Fakat işini bitirince tuhaf bir hisle tekrar dükkanın kapısına gitti, açtı, sokağa baktı. Narin gölge hala yerinde, beyaz başörtülü kızın yüzüne eğildi, açgözlü gözlerle kızın gözlerini aradı. Burada ne yapıyorsun Bilal? Sen içeride yapayalnız ne yapıyorsun? Mutfağı topladım. Bahçe mis gibi kokuyor. Hava bir ısındı ki. Açık bir davet değildi. Fakat gene Bilal kızın arkasından dükkana girdi. Ağır ağır dükkanı, mutfağa geçtiler.
hasırın üstüne karşı karşıya oturdular. Artık gözlerini birbirlerinden saklıyorlar. Fakat ikisi de konuşmak istiyor, yalnız söyleyecek lakırdı bulamıyor. Arada başlarını kaldırıp aya bakıyorlar. İkisi de göğüslerinde demirci örsü gibi işleyen yüreklerinin çarpıntısını birbirinden saklamak istiyordu. Bilal'in dar setresinin körük gibi kımıldandığını Rabia gördü. Bilal birdenbire kalktı. Kızın önünde gene ağır ağır mutfağı ve dükkanı geçti. Kapıda durdular. Rabia evvela kollarının, sonra yakasının sarı şeritlerini saydı. Parmakları Bilal'in çenesine dokundu. Buz gibi soğuktu ve biraz titriyordu. Bilal'in dudakları parmaklarına değdi ve orada biraz kaldı. Rabia kısık bir sesle, "Gelecek hafta mektepten çıktığın gün seni konakta görürüm," dedi. Yalnız kalınca gazları söndürdü, ayaklarını sürüyerek merdivenleri çıktı. Şiltesini yükten çıkardı. İlk defa yatsı namazını kılmadan yatağa girmişti. Uykusu yoktu. Biraz sonra kalkardı. Gözleri tavanda düşünürken kısa parmaklı, buruşuk, katı iki el omuzlarından yakaladı. Dudaklarına sıcak bir şey dolmuştu. Bu bir rüyaydı. Fakat gergin vücudu gevşedi, rüyasız bir uykuya daldı. 17. Bir hafta sonra Sabiha Hanım dedi ki, "Rabia, sana kısmet çıktı. Paşayarın Tevfik'le konuşacak." O, çingene pembenin baklafalını taklit ederek mırıldandı. "Paşa mı desem, bey mi desem?" "Şaka demiyorum. Galip Bey seni istiyor. O ne surat maymun? Daha iyisini nerede bulacaksın? Babası zengin. Ne kaynana ne görümce var. Bir evin bir kadını olacaksın." Rabia askın bir suratla, "Ben koca istemiyorum," dedi. O akşam Rabia'nın gözlerinin etrafındaki siyah halkalara dikkat eden Tevfik, bahçede yemek yerlerken sordu. "Hasta mısın Rabia?" "Galip Bey beni istiyormuş. Paşayarın seninle konuşacak." Surat asmak bu defa Tevfik'e düştü. İçini karıştıran, gözlerini yakan gözyaşlarının birbirine benzemez saikleri vardı. Gözünü, gönlünü ısıtan biricik Rabia'nın onun harap evini bırakıp gitmesi. Hem de koskocaman bir konağa gidip Tevfik'in sınıfından ayrılması. Bütün bunların üstünde bir de gene karar almak mecburiyeti. Gözünün ucuyla kızın yüzünü tetkik ederek sordu. "Sen ne dersin?" O kat'i bir sesle cevap verdi. "Hanımefendiye ben olmaz," dedim. Tevfik'in yüzünde güneş açtı. Vay şeytan vay! O yaşta nasıl çabucak karar veriyordu? Gözleri rakımın ikisini de süzen büyük gözlerine değdi. "Sen ne dersin amca bey?" "Ben Galip Bey'in öyle birdenbire atılacak bir kısmet olmadığını derim." "Cüce amca, demek benim bu evden gittiğimi istiyorsun." "Çocukluk etme Rabia. Sen çeyizsiz, çimensiz bir kızsın. Hanın hamamın yok. Bir tek cüce amcan var. Galip'e varırsan beni çeyiz halayı diye beraber alırsın. Galip gibi istediğin kalıba sokacağın kocayı bir daha bulamazsın. Başkası belki beni eve bile sokmaz." "Vay domuz cüce vay! Hep kendi çıkarına bakıyorsun ha?" Tevfik rakımın arkasına bir yumruk indirdi. Fakat güçler ayrılık tehlikesi geçirmiş 300 kardeşler gibi birbirlerine sokuldular. De bu vaka Rabia'nın konaktaki vaziyetinde ilk değişikliği yaptı. Galip ve Şevki oradayken Rabia artık Hilmi'nin odasına çıkmıyordu. Cuma günü Bilal, mektep üniformasıyla gül fidanlarını çapalamaya çıktı. Rabia ile konakta ilk tesadüfü orada olmadı mıydı? Kız mutlak oraya gelecekti. Üniformasını da çıkaramazdı. Kızın ince parmakları, kollarının, yakasının şeritlerini saymıştı ve parmaklarının ucu dudaklarına dokunmuştu. O temasın arkasından geçirdiği ürpermeyi 17 yaşının bütün şiddetiyle tekrar yaşarken amcası göründü. Kısa dudağı yukarıya çekildi, fırlar gibi güldü. Cici bici ceketle gül fidonu çapalandığını kim görmüştü? Oğlan ceketi attı, kollarını sıvadı. Amcasının gözleri önünde çapaya sarıldı. Bayram ağa çekilmiş fakat o hala çapalıyordu. Uzun beyaz boynunun üstünde çilli yüzü kıpkırmızı, alnından terler akıyor, arada bir de fidanların arasından gözleri birini arıyordu. "Hanımefendi gül istiyor." Sesi ciddi fakat dudakları gülüyor, burnunun üstünde o cazip kırışık var. Billeri beraber kestiler, parmakları bir düzeye birbirine karıştı. O günün saadeti ondan ibaret kaldı. Bilal konuşmak için gene ne kadar kafasını yorduysa nafile oldu. Bir tek kelime bulup söyleyemedi. Fakat Rabia ondan konuşmak beklemiyordu. Bilal ona gelip geçen bir bahar günü gibi. Ondan sıhhati, biraz vahşi güzelliği, biraz da ilk kendi yaşında temas ettiği insan olduğu için hoşlanıyor. Rabia gülleri koklayarak gittikten sonra Bilal muvaffak olamayanların yeisini duydu. Onun Rabia'ya incizabı öyle iktidai maddi bir gençlik hissi değildi.
O hiç de Rabia'nın farz ettiği gibi ham, kafasız değildi. Tahlil etmeyi bilmese bile gene karışık derin hisleri vardı. Rabia ona göre hem nefret edip hem bayıldığı, olgun ve erişmiş bir şehrin bir nevi sembolüydü. Onun konuşuşunda, bakışındaki başkalığın, asırların yarattığı yüksek bir medeniyetin eseri olduğunu kimliklerinde hissediyordu. O sene Bilal, mektebinde hayatı azıcık tadar gibi olmuş, kadın denilen sırra biraz temas etmişti. Onun spordaki kabiliyeti, Rumelili, hatta Bulgar talebe gruplarının başında ona hakim bir vaziyet vermişti. Kendinden yaşlı talebeyle dolaşırken, birkaç Beyoğlu metağı Rum, Yahudi kadın tanımıştı. Birinin evine bile bir defa gitmişti. Ve bu temas, onda kadın hakkında pek kat'i kanaatler hasıl etmişti. Ona göre iki cins kadın vardı. Beyoğlu'nun orospuları ve aile kızları. Birincileri parayla alınır, ikincileri nikahla. Rabia ikinci kısımdandı. Onun için Rabia ile mutlak evlenmeyi kurmuştu. Rabia'yı bir gün alacak ve ona kendinin ne şayana hayret bir erkek olduğunu gösterecek. Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Koruda bülbüller öterken, dallarda bahar çiçekleri beyaz alevler gibi güneşle yanarken, o hep ciddi bahisler açmaya uğraşıyordu. Ciddi bahisler de Bilal'e göre istikbalde sahip olacağı at, araba, konak, kuşak, halayık. Oğlanın içi güldür güldür işleyen, 1000 beygirlik bir dinamo gibi, kafası patlamaya müheyya bir barut mahzeni gibi. İçindeki kudret hissi, hakimiyet arzusu taşıp etrafındakileri boğacak gibi coşkun. O bir an istikbalinin harikuladeliğinden şüphe etmiyor. Bir bu kanaati Rabia'nın kafasına sokabilse. Rabia'ya gelince, onun Bilal'e karşı beslediği his, geçici bir sevk-ı tabii tecellisi, bir ağaçtan bir ağaca koşan bir kuşun rabıtası. İnce parmakları, ikisi içinde bir itiyat haline gelen ısrarla oğlanın yakasında dolaşırken, çenesine dokunur, dudaklarının üstünde yeni beliren altın tüylere temas eder. Fakat Bilal'in dizlerini kesen bu temasa karşı isyan eden bir tarafı da vardır. Rabia'yı hafif bulur. Hareketini içinden bir aile kızına, ileride nikah edeceği bir aile kızına yakıştıramaz. Bilmez ki bu serbestlik, bu tabiilik, Rabia'da masumiyetinden, muayyilesinin ona vaktinden evvel hayat tehlikesini öğretmemesinden. Herhalde buradan vaziyetleri böyle elektrikli bir şekilde girince oğlan hemen ona istikbalden bahsetmeye başlar. Fakat bu lakırdı Rabia'nın içini sıkar. Çünkü o muayyen sanatları olan, olgun ve düşünceli adamlar arasında büyümüştür. O Bilal'le sade oynamak ister. Bazen Bilal'in lakırdısını kesmek için Vehbi dededen, Peregrini'den bahsetmek ister. Fakat Bilal'in yüzü müstehsi, bu çalgıcılardan neye bahsederim? Hilmi Bey ve arkadaşlarına gelince onlar birer züppe derdi. O halde kimden bahsederim? Sade senden mi? Selim Paşa'dan. Gördün mü adamı? İstediğine sopa çeker, dilediğini sürer, dünyanın anasını ağlatır, gene kimse gık diyemez. Bir konağına, debdebesine bak. Ben onun gibi olacağım. Karımın onun karısı gibi elmasları, arabası, atı. Rabia bu sözü hemen keser. Çünkü Selim Paşa'ya atfedilen şeyleri beğenmez. Paşa hiç de senin gibi öyle herkesin anasını ağlatan, aleme sopa çeken bir adam değil. Öyle nazik, öyle terbiyeli ki. O haremde öyle görünür. Onun bir kusuru tahsili olmaması. Benim bildiğim şeyleri o bilse, biraz Fransızca okusa. Bilal burada susardı. Kendisini daima istikbalde zaptiye nazırı görürdü. Sopa atacak, sürecek. Fakat devlet emniyetini daha usulü dairesinde, daha kitaba uyan bir şekilde yapacaktı. Fakat Rabia'nın yüzü, ilk tesadüflerinin hususiyeti, tahkir eden manasıyla, "Galiba sen Sabit Bey gibi olmak istiyorsun," derdi. İşte zulüm ve cebir ne kadar usulü dairesinde olursa olsun, ne kadar bir kudret alameti gibi görünürse görünsün, Rabia'ya bir nevi Kılhan Beylik gibi geliyordu. Ve Rabia'nın onun o kadar parlak olan arzularını bir tulumbacı başının çalımı, kurumu gibi göstermesi içine iğne gibi batıyordu. Ve o zaman yumruklarını sıkıyor, kendinden geçiyor, dişlerini gıcırdatarak "Sana ben bir gün kim olduğumu göstereceğim Rabia," diyordu. Yaz tatilinin son cuması da bahçede hep bu zeminde konuşmuşlardı. Artık yeşillikler solmuş, yapraklar sararmış, bülbüller susmuş, rüzgar soğuk soğuk esmeye başlamıştı. Bilal içine dolan, taşan bu büyük şeyleri Rabia'ya anlatamamaktan, belki hiçbir zaman anlatamamak ihtimaliyle meyus, ilk defa olarak bir düşmana hücum eder gibi kızı kuvvetli kollarıyla sarmış ve ilk ve son defa dudaklarından öpmüştü. Bilal'in üstü ipek tüylü sıcak dudakları,
Rabia'nın ağzına dokunur dokunmaz, uçan bir kuş gagası gibi dudaklarından kalbine kadar gitti, içini tatlı tatlı sızlattı. Gözlerinin yeşil alevleri parıl parıl yanıyor, çıplak dalların arasında hızlı hızlı yürüyor ve kendi kendine, "Bu oğlan acaba neden Karagöz'deki tuzsuz Bekir gibi konuşmaktan haz ediyor? Dünyanın amasını ağlatmak istiyor," diye hayıflanıyordu. Yaz tatilinde iki çocuğun bahçede sık sık buluşmaları uşakların gözünden kaçmadı. Gerçi bu buluşmalar saklı değildi. İkisi de sevdalı gibi gizli köşe aramamışlardı. Fakat ne de olsa gene selamlıkta biraz dedikodu olmuştu. Uşakların hepsi kız hafızın ciddiyetine kaildiler. Onlara geldi ki, paşanın ve hanımefendinin nazarında mevkii olan ve şöhreti dillere destan olan hafız kızı elde etmek için sadece bahçıvanın yeğeni kızın peşinden koşuyor. Kızın gönlü olursa oğlana ne mutlu. Bunu Bayram Ağa'nın kulağına koydular. Sandılar ki ihtiyar bahçıvan paçaları sıvayacak, yeğenine Rabia'yı almak için paşanın ayaklarına kapını verecek. Halbuki iş öyle olmadı. Bayram Ağa yumruklarını yere vurdu, akabinde ağzı köpürdü. Bilal bir orta oyuncusunun kızına, bakkallık eden bir kıza mı kalmıştı? Kim bu lafı ederse gözünü patlatacaktı. Bahçıvanbaşı Besalar memleketinden. Halbuki onlar hep Anadolu uşağı, hilmi, sükutu seven adamlar. Hele İstanbul'a geleli bütün yumuşamışlardı. Kahve ocağında kimse bu bahsi tekrar etmedi. Fakat Bayram Ağa uşakların söylediklerini kurdukça kurdu. O Bilal'in parlak istikbaline, oğlanın kendi kadar iman etmişti. Paşanın onu beğenip mektebe vermesi ikbalinin ilk alametiydi. Vaktiyle paşa damatları, sadrazamlar, herhangi paşanın istidadını beğenip terbiye ettiği adamlardan çıkmaz mıydı? Paşa belki kızını vermek istiyor, belki de yetiştirip ileride kendi yerini oğlana bırakacaktı. Öyle ya, Hilmi Bey kansız cansız, Bilal ateş gibi. Belki paşa Bilal'den padişaha bile bahsetmişti. Bütün bu tatlı kuruntuları şimdi bir Rabia yıkacak mıydı? Selim Paşa o sabah güllerinin sümüklü böceklerini topluyor, birer birer yere atıyor, üstüne basıyor, ezerken yüzünü gözünü buruşturuyordu. Güllerini bu kadar sevmese bunu yapmazdı. Hayvanlara çok acırdı. Ömründe piliç kesmiş adam değildi. Cana kıymak, eziyet etmek, bunlar dairesinin haricinde, vazifesinin haricinde olursa istikrah ettiği şeylerdi. Bayram Ağa, nazarı dikkati celbetmek için öksürdü. "Merhaba Bayram Ağa." "Merhaba Paşa Efendimiz." "Ne var ne yok? Galiba bir şey söylemek istiyorsun." "Evet Paşa Efendimiz, bir namus işi." Paşanın elinden sümüklü böcek düştü. Üstüne basmayı unuttu. Gözleri ateş püskürüyordu. Bir an evvelki halim yüzün üstünü öyle bir gazap durmuştu ki, Bayram Ağa kadar yüreği olmayan kim olsa tabanları kaldırır kaçardı. "Ne demek istiyorsun herif?" Bahçıvan anlattı. Bilal'le Rabia bahçede sık sık konuşmuşlar. Uşaklar görmüş. Bu ateşle pamuk oyunu tehlikesi Bayram Ağa'yı endişeye düşürmüş. Paşa nefes aldı. Yüzü de, sesi de, vazife haricindeki mülayimliğini, nezaketini takındı. "Bana bak Bayram Ağa, bu o kadar fena bir şey değil. İkisi de birbirinin kıfı. Hanımefendi Rabia Hanım'a bir ev alır, ben de oğlanı mektepten çıkınca bir memuriyete korum." Bahçıvan başını salladı. Rabia Hanım, onca hiç de Bilal'in kıfı değil. Pekala bir kızcağız ama olsa olsa bir imamla, bir bakkalla, belki de bir çalgıcı ustasıyla evlenebilir. Paşanın gene kaşları çatıldı. "Bilal kim oluyor?" "Kim mi oluyor?" Bahçıvan anlattı. O, paşanın istidadını görüp eliyle mektebe verdiği çocuk. O vaktiyle padişahlara damat olan, vezir olan hamurdan yoğrulmuş. Bilal en aşağı bir paşaya damat olabilir. Bu şeyi darıltmamak için binbir dereden su getirerek, bunları ihtiyar bahçıvan anlatırken, paşanın gene yüzünün şiddeti geçti. Anlamıştı ve kızmamıştı. O eski Türk cemaatinin içtimai demokratıydı. Asalet onca ferdin kabiliyetindeydi. Yalnız şimdiye kadar kızıyla zihni hiç meşgul olmamıştı. Hem Bilal'den büyük hem de sönük, sevimsiz bir kızdı. Alsa alsa onu paşanın mevkiinden istifade etmek isteyen fakir bir genç alabilirdi. Yakışıklı, ateşli Bilal'e kızını layık görmedi. Bilhassa ya o kadar sevdiği Rabia'nın gönlü oğlana aktıysa, kaşlar gene çatıldı. Eğer Bilal Rabia Hanım'la eğlendiyse kemiklerini kırarım. Olur ki sadece bahçede konuşmuşlar, uşaklar işe izam etmişlerdir. Rabia Hanım herkesle konuşmuyor mu? Fakat Bayram Ağa telaş etti. İki tarafta da henüz kötülük olmadığına kaildi. Yoksa Bayram Ağa'nın da namus ölçen bir ölçüsü vardı. Hem de yaman bir Rumeli ölçüsü. Eğer bir kötülük olduğuna inansa, Bilal'in etlerini kendi eliyle lokma lokma keser, kendi anası bile oğlanı tanıyamaz.
Paşa bir düşüneyim dedikten sonra güllerini de bahçıvanı da bıraktı, hareme gitti. Odasında akşama kadar zihni bu işle meşgul oldu. O cesur, o akıllı, o sevimli Rabia. Eğer kalbinde Bilal'e zerre kadar alaka varsa mutlak paşa onları birbirine verecek. Yoksa o zaman Bilal'i kendisine damat diye düşünebilir. İlk intihap hakkı Rabia'nın. Akşam karısının odasına gitti. Rabia da, Çingene Pembe de oradaydılar. Kız bir şeyler anlatıyor, Sabiha Hanım da Pembe de gülüyorlardı. Rabia, paşayı görünce Seder'in yanına her zaman oturduğu minderi çekti, tablasını, kibritini getirdi. Paşa bir zaman kızın arkasında sallanan kumral örgülerine, çelik tavırlarına, güzel gözlerine şefkatle, rikkatle baktı. Bilal'e mektep üniforması ne kadar yaraşıyor, dikkat ettin mi Rabia? Evet, hünkâr görse kızını verecek. Sesi dargındı, acıydı, müstehsiydi. O akşam konağa gelirken ihtiyar bahçıvanla karşı karşıya gelmişti. Bayram Ağa, onun adeta yolunu kesmiş, uzun uzun Bilal'den bahsetmişti. Ve bu konuşuşta kız Bilal'e pek benzeyen şeyler bulmuştu. Hep oğlanın ne büyük adam olacağından bahsetmişti. Ve münasebetli münasebetsiz Bilal'in paşa damadı olacağını söylüyordu. İhtiyarın sesi adeta tehditle doluydu. Gözünü aç, oğlan senin dengin değil demek istiyordu. Rabia bu mülakatı Bilal'in eski dedikleriyle birleştirerek Bilal'in aleyhine fakat haksız bir hüküm çıkardı. Demek oğlanın attan, arabadan, uşaktan, halayıktan bahsetmesi Selim Paşa'ya damat olmayı kurmasından ileri geliyordu. Paşa kızın yüzündeki fırtınanın farkına vardı. Güldü. Demek oğlan hünkâr damadı olacak kadar yakışıklı ha? Rabia da bütün dişlerini göstererek güldü. Hilmi'nin minderin üstünde kalan fesini kaptı, başına giydi. Bilal'in telaffuzuyla, çalımıyla söylediklerini söylüyordu. Hep herkese göstereceğinden, herkesin anasını ağlatacağından başlıyor, hep sonunu Selim Paşa'ya hayranlığını ifade eden nutuklarıyla bitiriyordu. Sabiha Hanım katılıyordu. Fakat paşa artık gülmüyordu. Yeni gençler nasılsa onu beğenmediklerini biliyordu. Hatta kendi oğlu bile. Demek Galatasaray'da kendisini numune edinmek isteyen bir tek genç var. Kuvvet sahibi, mevki sahibi adamları sen beğenmiyor musun Rabia? Oğlanın büyük emelleri var diye niye eğleniyorsun? Rabia omuzlarını silkti. Pembe bir şarkı mırıldanmaya başladı. Hızlı söyle Pembe Hanım, oynak bir havaya benziyor. Pencere açıldı Bilal oğlan, tiştov patladı. Acaba kanlı Bilal gene kime hakladı? Ben sana varmam Bilal oğlan, ben sana varmam. 7 yıl karşımda da dursan gene sana yalvarmam. Pembe Hanım'ın türküsü senin hissine uyuyor mu Rabia? Rabia paşaya baktı, bir gözünü kırptı. Tam tamına paşa efendi. Bu türkü konaktan salgın bir hastalık gibi geçti. Pembe bu havayla Sabiha Hanım'ı eğlendirmek için göbek çalkaladı. Tevfik Pembe'den bu şarkıyı öğrenir öğrenmez Karagöz'de söylemeye başladı. Sokak çocukları Sinekli Bakkal'da sabah akşam bu türküyü çağırdılar. Bu Bilal'i fena halde sinirlendiriyordu. Kendi derdi kendine yetişiyordu. Rabia anlayamadığı bir sebepten dolayı onun yüzüne bakmaz olmuştu. Bir de amcası onu bir tarafa çekmiş, paşanın kızına söz kesilmiş gibi, paşaya damat olmak tahakkuk etmiş gibi bahsetmişti. Sonunda da Rabia ile konuştuğunu görürse kemiklerini kıracağını söylemişti. Onun paşanın yaşlı, çirkin kızında hiç gözü yoktu. Hala gönlü Rabia'nın peşine takılı. Kızın konuşmamasına, kaçmasına rağmen hafta sonları Sinekli Bakkal'da bir heyyula gibi dolaşıyor. Hatta bir iki defada dükkana bir şey almak bahane ederek girdi. Fakat Rabia gene yüzüne bakmadı. Resmi bir sesle, "Rakım amca, bak Bilal Efendi ne istiyor," dedi ve mutfağa geçti. Bundan sonra Rabia'dan intikam için paşaya damat olmaya gönlü razı oldu. Son bir gece daha, ay ışıklı bir gece, dükkanın kapısına gitti. Hıdrellez akşamının hatırası o kadar yüreğini sızlattı ki, arkasını kapıya dayadı, durdu. Dükkanın üstündeki odadan Rabia'nın kalın sesini işitti. "Ben sana varmam Bilal oğlan, ben sana varmam. 7 yıl karşımda da dursan, gene sana yalvarmam." 18. Bilal'in türküsü, Sinekli Bakkal'dan bir humma salgını gibi gelip geçtikten sonra, kendisinin hayali de Rabia'nın hafızasında söndü. Tevfik hastaydı. Tifoya tutulmuştu. Baş humması diyorlardı. Konağın doktoru her gün geliyor, bol sulfata, İngiliz tuzu veriyor ve akşamları terletiyorlardı. Rabia babasının yanından ayrılmadı. O Ramazan hiç mukabeleye gitmedi. İmamın eline de 5 para girmedi. Tevfik'in her şeyi gibi hastalığı da mahallenin başlıca hadisesi oldu. Son senelerde belli başlı bir hastalıktan kimse ölmemişti.
kızıl, kızamak gibi çocuk salgınları, bir de yaşını başına almış adamlar. Yalnız bu aslan gibi genç Tevfik, İstanbul'un biricik kara gözcüsü ve meddahı mahallede bu kadar meşhur bir hastalıktan yatıyordu. Kadınlar her vakitten ziyade bakkal dükkanını yabancılara biraz gururla gösteriyorlardı. Bu hem mahallelinin komşuluk tesanüdünü gösterecek hem de şöhretini artıracak bir vakaydı. Doktor sükûn tavsiye etmişti. Sokak hemen sustu. Çocuklar toplarını aldılar, öteki mahalleye geçtiler. Her ev sırayla bir yemek pişirip Rabia'ya götürüyor. Hiç olmazsa bir çorbacık pişiremeyecek kadar, bu büyük dramın haricinde kalacak kadar şükür kimse fakir değildi. Öyle bir dram ki hepsinin şefkat, iyilik rolü oynamasını icap ettiriyor ve herkes rolünü büyük bir sadelik ve realizmle yapıyordu. Rabia Tevfik'in, rakım Rabia'nın esiri. Çingene Pembe her gün rakıma yardım için orada. Merdivenleri silerken Tevfik'in bağıra bağıra sayıkladığını duyardı. Hep Emine, hep ilk gençlik günleri. Bir iki defa da Zati Bey'i Gelibolu bahçelerinde eğlendirdiği geceleri tekrar etti. O zamanlar Rabia kendini 20 yaş büyümüş hissetti. Nihayet hastalık devrini yaptı, geçti. Tevfik iskelet gibi. Nekaat devrinde bile Rabia'yı gözünün önünden ayırmak istemedi. Şükriye Hanım elinde bir sepet yemiş, her gün hanımefendi namına hatır sormaya geliyor. Bu akşam mutlak gelmelisin. Tevfik Efendi'nin yanına Pembe'yi bırakırsın. Rabia mutfakta Şükriye Hanım'a kahve pişiriyor, kadın da karşısında küçücük iskemlede, önünde sepet oturuyordu. Bu akşam ne var ki? Hem kandil hem kına gecesi. Mihri Hanım'la Bilal Bey nişanlanıyor. Perşembe günü nikah olacak. Bahçıvan çırağı nihayet damatlığı elde etti. Niçin öyle söylüyorsun Rabia'cığım? Oğlan bir güzelleşti ki. Mihri Hanım gene o Mihri Hanım. Bilal Bey'e selamlıkta oda hazırladık. Damat bey aşağı, damat bey yukarı. Oğlandaki kurumu görme. Şükriye Hanım, dedikodu halinde geçen Rabia-Bilal macerasını bilmiyor değildi. Fakat bunları hiç de kıza nispet vermek için söylemiyordu. Rabia kendi gibi fukara, çalışan sınıfın kızıydı. Onlara fena haber verilirken zaman kollamak, mukaddime yapmak lazım değildi. Sırf Rabia ile dedikodu yapmak için bunları söylüyordu. Rabia gözlerini ateşten kaldırmadı. Kapanık yüzünde ne düşündüğünü anlamak kabil değildi. O, kafasında Miji'nin kaçık çenesini, fersiz gözlerini, soluk ve porsuk dudaklarını düşünüyordu. Bilhassa dudaklarını. Onları Bilal, kendi dudaklarını bir defa öptüğü gibi öpecekti. Kuş gagası gibi dokunup kaçan temas. İçi sızladı. Babamı daha bırakamam Şükriye Hanım. Hanımefendinin eteklerinden öperim kuzum, darılmasın. Sepetten bir tabağa yemiş koydu. Şükriye Hanım'ın elinden bir eliyle fincanı aldı. Acele acele yukarıya gidiyordu. Akşama doğru Dede ile Peregrini hastayı yoklamaya geldiler. Dede yukarı çıktı. Piyanist Şükriye Hanım'ın oturduğu iskemleye oturdu, gene kahve pişiren kızı eğlendirmeye çalıştı. Çocuğun gözleri dalgındı, yüzü solgundu. Kahve pişince, "Sizin kahvenizi de yukarı çıkarayım mı?" dedi. "Hayır, ben biraz daha burada otururum." Rabia onun fincanını önüne bıraktı, tepsiye aldı. Vehbi dedenin kahvesini götürdü. Peregrini, mangalın yanında uzanan tekir kediyi okşarken dükkandan sesler işitti. Akabinde rakım, perişan gözlerle mutfağa daldı. "Dün akşam Rabia'nın anası ölmüş sinyor. Kıza nasıl söylemeli?" "Ne kadar olsa papazlık ettikti." "Rakım amca, Vehbi dede nargile istiyor. Dükkan kapısını aralık bırak da gel götür. Sen yokken müşteri gelirse ben bakarım." Nargileyi hazırladı, rakımın eline verdi. Yanakları kırmızı, gözleri parlıyordu. Piyanist, kızın biraz evvelki durgun yüzünün değişmesi için mutlak yeni bir şey olduğunu zannediyordu. Tevfik çok neşeli. Vehbi dedeyle eskisi gibi şaka etti. "Siz ne vakit çıkacaksınız?" Peregrini cevap vermedi. Gözleri merhametle yaşarmış, kızın ta gözlerinin içine baktı. Belki merhametten başka bir şey de vardı. Belki kendi de varlığından haberdar olmadığı bir hissini kıza gösteriyordu. Her nedense kız sıkılmıştı. Kirpiklerini indirdi. Dizlerinin üstünde duran ellerine bakıyordu. Bir an evvel Bilal'in hatırası nasıl içini sızlattıysa, Peregrini'nin bu garip bakışı da aynı tatlı sızıyı yapıyordu. Bu ne demekti? Piyanist yerinden kalkınca kalbi şiddetle çarpmaya başladı. Ani bir korkuyla yüzünü elleriyle kapadı. Piyanist geldi, iki sert el Rabia'nın omzuna dokundu. Sonra da kızın ellerini yüzünden çekti. "Annen ölmüş kızım." Rabia ağlamadı. Gözleri kupkuruydu. Fakat piyaniste bakışında öyle bir acı vardı ki, niçin ağlamıyor, niçin bir şey söylemiyor? O koskoca adam kendi yaşlarını güç zapt ediyor. Niçin elinde büyüyen bu çocuğun omuzlarını okşamaya cesaret edemiyor?
Nihayet Rabia ağzını açtı. Acaba Tevfik de ölür mü? Niçin ölsün? Fakat sen herhalde bu kara haberi iyileşinceye kadar sakla. Senin için zor ama içini dökmek istersen benimle konuşursan ben ana ne demek bilirim. Benim de memleketimde bir anam var. Sahi mi? Ya ihtiyar çalgıcılar anasız mı doğarlar? Siz ihtiyar değilsiniz ki. Neden Rabia'nın onu ihtiyar bulmamasından bu kadar sevinmişti? Buluyor muydu? Rabia derin bir tecessüsle soruyordu. Hiç annenizi görmeye gitmez misiniz? Şimdi de bu tehlikeli çocuk eli, Peregrini'nin gömdüğü hayallerin kefenlerini yırtıyordu. 15 senedir kimseye bahsetmediği mazisini bu çocuğa anlatmak ona ne tatlı gelecek. Akşam tamamen mutfağa inmişti. Her şey gölge içinde, mangalın içindeki ateşler yumuşak karanlıkta kıpkırmızı, yerde tekir yavaş yavaş hörlüyor. Rakımın başı aralık kapıdan göründü. Sizi Vehbi dede çağırıyor dedi. 19. Tevfik'in yatağını düzeltirken, elini yüzünü silerken, Rabia'nın neşesi yerinde görünüyordu. Fakat gene babası, gözlerinin etrafındaki mor halkalara dikkat etti. Bu Ramazan hiç mukabele okumadın. Acaba imam ne yaptı? İhtiyarın çok fakir olduğunu söylüyorlar. Tuhaf, Emine'yi gece rüyamda gördüm. Her gece başka rüya görüyorsun. Rüyalarından bıktım. Babasının karışık saçlarını okşadı. Rakım amca bu sabah seni tıraş edecek. Sakal bıyık birbirine karışmış. Umacıya dönmüşsün. Yo, ötmek falan yok. Sakalın sinirime dokunuyor. Emine bir şeyler anlatmak istiyordu. Emine. Artık sus bakalım. Amca sen sabunlamaya başla. Uslu durmazsan ellerini tutacağım. Anneni kıskanıyor musun şekerim? İnadıma ben onun lakırdısını edeceğim. Kurban Bayramı'nda mutlak gidip elini öpeceksin. Anladın mı? Sonra dalgın. Acaba ne anlatmak istiyordu? Bir türlü hatırlayamıyorum diyordu. Sabun kasesini ben tutayım mı amca? Tevfik sokaktan gelen tek bir seslerini dinliyordu. Cenaze geçiyor Rabia. Pencereden bak, kadın mı erkek mi? Rabia'nın yüzü cama yapıştı kaldı. Onca yıl onun başını yiyen, rahat huzur vermeyen kadın şu şalların altındaki ince tabutun içinde miydi? Üstünde pembe ipek krep, belki Tevfik'e hoş görünmek için bağladığı krepti. İmamın başında en kocaman sarığı, arkasında en bol siyah latası. Kendisi ne kupkuru ne çöp gibi. Etrafında birkaç tane kendine benzeyen ihtiyar sarıklı imam daha. Kalabalık bir cenaze değil. Tabut kısık seslerle Kur'an okuyan birkaç zavallı ihtiyarın çökük omuzlarında. Rabia yüzüstü kapandı. Hıçkıra ağlıyordu ve "Sakın sen ölme Tevfik, sakın sen ölme Tevfik" diye boğuk boğuk inliyordu. Hasta gülümsedi. Yüzündeki endişe geçmişti. "Ben de neden o kadar korktum? Demek erkek cenazesi. Merak etme Rabia'm, ben sen sağken hiç ölemem." O gün öğleden sonra uzun uzun uyudu. Rabia mutfakta uzun uzun ihmal ettiği hesapları düzeltiyordu. Rakım onun süzülen zavallı yüzünün yorgun ifadesine bakarken aşağı yukarı dükkanda dolaşıyordu. Dükkana uzun, kırmızı fesli, sırtlan gözlü bir yabancı girdi. Bakkal kız başını kaldırdı, baktı. Sonra görmemiş gibi gene kurşun kalemini çıkırıkledi, yazmaya başladı. Müşterinin canı sıkılmış gibi etrafını hiddetli süzdü. Rakımın gözleri korkuyla açılmış, olduğu yerde mıhlanmış kalmıştı. Fakat kendini çabuk topladı. Müşterinin etrafında dönmeye başladı. Pırtlak gözlü adam, ayağının altında sürünen cüceye bir solucanmış gibi baktı. "Tevfik'in dükkanı burası mı?" Evet efendim." Bu patlak gözlü, kurumlu herife Rakım'ın korkuyla bakması, Rabia'nın sinirine dokunmuştu. En aksisisiyle sordu. "Ne istiyorsun?" Yabancı kıza cevap vermeye tenezzül etmedi. Cüceye emretti. "Söyle buraya gelsin." "Gideyim haber vereyim beyim, uyuyor." "Vay babasının canına, herif bakkal mı paşa mı?" "Hastaydı beyim, isterseniz sizi yanına götüreyim." Ne? Ben ayağına mı gidecekmişim?" Gözleri kısıldı, boynu eğildi. Hücuma hazırlanan kudurmuş bir boğaya benziyordu. "Sen kimle konuştuğunu biliyor musun herif? Ben Zati Bey tarafından geliyorum." "Baban Zati Bey'i bilir." "Öyle mi hanım abla?" Bıyıklarını büktü. Galiz gözlerle kızı süzdü. "Seni Külhan Bey'i köpek seni. Kendini nerede zannettin?" Yabancı biraz geriledi, cüceye döndü. "Bu hanım abla Zati Bey'in kim olduğunu sahiden biliyor mu?" "Ne bilsin birader? Babasının hastalığı çocuğu şaşırttı. Kusuruna bakma." "Birader ha? Seni köstebek kerata seni. Hadi önüme düş." Rakım önde, yabancı arkada yukarıya çıktılar. Havada adeta bir felaket ağırlığı vardı. Kapıdan kısık bir ses,
Rabia abla yalnız mısın diye sordu. Aa, sen misin Sabit Bey ağabey? Rabia bayağı sevinmiş, yüreklenmişti. Bir şey mi istiyorsun? O Nemrut suratla domuz dükkanı sordu. Arabasını köşede bıraktı. Belki lazım olurum diye geldim. Sokaktan kuş uçmuyor, kervan geçmiyor. Köpek herifin lanetli fesi dünyayı ürküttü. Kim olduğunu biliyor musun ağabey? Fesinden kim olduğunu anladım. Burada ne sordu? Rabia da nihayet anlamıştı. Uzun kırmızı feslerin hafiyelere alamet olduğunu işitmişti. Fakat sinekli bakkalda onlara benzer adam görmediği için unutmuştu. Zati Bey babamı çağırtmış. Silsilesinin mezarına, dinine, imanına, dine sövülmez ağabey derken birdenbire elini ağzına götürdü, işaret etti. Merdivenden ayak sesleri geliyordu. Ağabey şimdi tezgaha dayanmış, bir okka sabun, bir okka soğan, hatırına gelen şeyi ısmarlıyordu. Tevfik, pırtlak gözlü yabancıyla rakımın arasında sallana sallana yürüyerek dükkana geldi. Akşama gelirim Rabia, merak etme, bir yanlışlık olacak diye kızı tatmine çalıştı. Hafiye kolundan çekti. Rakım arkalarında sokağa çıktılar. Tekerlek sesleri kesilinceye kadar Rabia ile Sabit Bey ağabey kapının önünde durdular. Sonra başlarını çıkardılar, sokağa baktılar. Hakikaten kuş uçmuyor, kervan geçmiyordu. Kırmızı fes, sinekli bakkalda musibet ili gibi esmiş, fakir fukarayı damlarının altına sığındırmıştı. 20. Dahiliye Nazırı önündeki jurnali 10. defa okudu. Acizleri sinekli bakkal imama, ubudiyet ve sadakatinden naşi diye başlayan bu klasik jurnali zihninde tahlil ve tasnif ettikten sonra elindeki kırmızı kurşun kalemiyle işine yarayacak noktaları çizdi, bir taraftan da boş bir kağıda bazı şeyler yazdı. İhtiyar rakibi Selim Paşa aleyhinde kullanabileceği en kuvvetli noktalar hangileriydi? Paşa halkı dilgir ediyor, ümmeti Muhammed'e zulüm ediyormuş. Puf, bu ne hünkârın ne de Zati Bey'in umurunda. Paşanın oğlu Jantürk'müş. Geceleri arkadaşlarıyla toplanıp fesat fitne tertip ederlermiş. İşte yakalanacak bir nokta. Kırmızı kalem hemen altından geçti. Allah'tan korkmadan, peygamberden utanmadan, Melek Simat Efendimizin ihsan ettiği mevki ve kudretin arkasında bu makule erbabı fesadı saklıyor. Bunların altına 2'şer çizgi. Jurnal'in Selim Paşa'nın konağına ait kısmı Zati Bey'i hayli eğlendirdi. Karısı seviciymiş, büyücüymüş. Kocasını padişaha şirin göstermek için büyü yaparmış. Hadi bu satırların altına da birer çizgi. Zat-ı şahane bu nevi gizli kuvvetlerden huylanır. Yoksa Ebu'l-Hüda ve avanesi gibi dilenci alayını, üfürük, efsun, muska yaptırmak için niçin başına toplasın? Bu ne, bu ne? Şimdi jurnal, Kanarya adlı sarışın bir halayıktan bahsediyor. Bu kız oyuncu diye saraya verilmiş. Maksat, onun vasıtasıyla padişaha yakından nüfuz etmek. Kız, Taife-i Nisa'ya mahsus bir cümlede sais ve hileyle mücehhez. Kırmızı kalem havada kaldı. Bu, Zati Bey'in çok zayıf olduğu bir nokta. Dahiliye Nazırı okudukça, Selim Paşa'nın bu çapraşık jurnalde mevkiini biraz ikinci derecede, hatta kazayla jurnale sokulmuş buluyor. İmamın anlaşılan başlıca kaygısı tevfiyi yere vurmak. Onu, menfaadan avdetinden beri mübarek topraklarımıza huzuruyla telvis, ahlak-ı umumiyeyi ifsad eden nabekar merkum diye tavsif ediyor. Hakikatte imamı sabık damadını jurnal etmeye sevk eden sebeplere meşru denilemezse bile insani denilebilirdi. Rabia'dan para kesilince çok sefalet çekmişti. Bunun üstüne Emine'nin hastalığı ve yoksuzluk içinde can verişi ve ömrünün son nefesine kadar tevfiye beddua edişi, imamın esasen perişan olan kafasını bütün alt üst etmiş, tevfiye gayzını körüklemişti. Bununla beraber gene son çareye başvurmadan paşaya müracaat etti, halini anlattı. O günlerde kendi derdiyle meşgul olan paşa birdenbire, "Ömrünün sonuna kadar bir karış çocuğun sırtından geçinecek değilsin ya, başının çaresine bak," diye hayli dürüst bir tavırla imamı başından defetti. Ve ancak o zaman Hacı İlhami Efendi, Selim Paşa'yı da intikam almak için fırsat beklediği Tevfik'in listesine ithal etti. O günlerde halk arasında Selim Paşa'nın yıldızının söndüğü ve Zati Bey'in yıldızının parladığı da pek kuvvetle şaiydi. Kim bilir, belki böyle bir jurnalle Zati Bey'e de çatabilirdi. Zati Bey, Selim Paşa'ya ait fıkraları not ettikten sonra Tevfik'e taalluk eden kısımları bir daha dikkatle okumaya başladı. Tevfik, Selim Paşa'nın adamıymış. Hilmi ve avanesi dükkanın üstündeki odada toplanırmış. Bunlar okumaya değmez. Tevfik Kabasakal kıraathanesinde meddahlık ederken
yepyeni bir mirasidi hikayesi söylüyormuş. Bu yeni mirasidinin Zati Bey olduğu herkes tarafından söyleniyormuş. Gelibolu bahçelerinde sefa diye öyle sefaat ve göze sahneleri yaratıyormuş ki. Bunu Zati Bey hiç beğenmedi. Tevfik'i mutlak mahvetmeye karar verdi. Fakat nasıl? Eski padişahlar devrinde olduğu gibi dilediği ferde asmak, boğdurmak kudretine haiz bir vezir olmak, ömrünün 10 senesini fedaya hazırdı. Fakat bu artık mümkün değildi. 2 kahve ısmarladı, 10 kadar sigara içti. Hiç olmazsa herifi istediği yere sürer ya. Peki ama vilayetlerde dahiliye nezaretine göz dikmiş nice valiler var. Tevfik bunların birine çatarsa, hayır, hayır. En doğrusu Tevfik'in gözünü korkutmak, sanatını icradan men etmek. Hatta mümkün olursa Tevfik'i, Selim Paşa'nın konağını, oğlunu daha yakından tetkik için kullanmak. Bu daha siyasi bir hareket. Zati Bey gibi akıllı bir adama bu daha çok yaraşan bir tedbir. Ve işte o gün Nazır Bey, sivil memuru Tevfik'i getirtmek için yolladıktan sonra zihninde böyle bir karar almıştı. Tevfik trabzanlara tutuna tutuna kendini 3 kat merdivenlerden zorla yukarıya sürükledi. Dizleri titriyor, gözleri kararıyor, korkudan adeta kendinden geçecek hale geliyordu. Fakat bununla beraber gözleri Zati Bey'in yeni evindeki başkalığı teferruatıyla zapt ediyordu. Bu Gelibolu'daki tangır tangır boş, eğreti eşyalı evden çok başka bir evdi. Her yer sarı yaldızlı endam aynaları, konsollar ve masalarla dolu. Döşemeler münasebetli münasebetsiz birbirinin tepesine çıkar gibi tıklım tıklım doldurulmuş. Herif adeta Beyoğlu'nun dükkanlarını evine nakletmiş. Hele duvarlarda üniformalı üniformasız, boyalı boyasız bir Zati Bey serisi. O zamanın alafrangalığa özenen yeni zengin evi. Nerede Selim Paşa'nın sadeliğe, genişliğe, uşağa istinad eden dürüst zevkli evi. Hatta Zati Bey'in eski Türk odası diye özenip bezenip döşediği oda bile antikacı hayımın dükkanının bir köşesine benziyor. Evin hizmetçileri de eşyası ve tanzimi gibi özenti. Bir lüzuma istinad etmeden üst üste yığılan bir kalabalık. Tevfik'in önü, ardı sıra aşağı yukarı seyirtip duruyorlar. Bir kısmı merdivenlerde durup birbiriyle çene yarıştırıyor, bir kısmı manasız manasız gülüyor, bir kısmı manasız manasız Tevfik'e ikram etmeye çalışıyor, bir kısmı küstah ve şımarık. Bir musiki şinasın kulakları, acemi bir orkestranın yaptığı falsolardan nasıl muazzep olursa, Tevfik'in dürüst, yerli zevki de bu özenti insan ve eşya ahengindeki falsolardan öyle ıstırap duydu. Zati Bey'in huzuruna girince, eski efendisinin kıyafetinde ve tavrında aynı değişikliği buldu. Eski Zati Bey'in yakası buruşuk ve kirliydi. Ceketinin düğmeleri nadiren iliklenirdi. Fesi daima biraz arkaya atılı, tavrı laubali ve oldukça gariz bir adamdı. Fakat kendi başına bir şahsiyetti. Şimdi yeni kıyafetinin, yeni mutazzım tavrının arkasında gene eski Zati Bey parçaları sırıtıyordu. Fakat yeni Zati Bey artık muayyen bir şahsiyet değildi. Siyaset setresi sıkı sıkı iliklenmiş, potinleri parlak, gömleğinin kolası daha parlak, kol düğmeleri elmas. Tevfik'e bu yeni Zati, eşyası ve evi gibi rol kesmeye çıkan fakat beceremeyen bir aktör gibi geldi. Karşısında Tevfik'e yer gösterdi. Devlet umuruyla meşgul bir büyük adamın Tevfik gibi bir pespaye ile konuşmasındaki tenezzülün ne kadar ulvi, ne kadar âli cenap bir hareket olduğunu olanca kuvvetiyle ihsas etti. Senin bakkal dükkanı işliyormuş diyorlar. Selim Paşa'ya dal kabukluk da epeyce para getirir. Moruk zengindir ha. Ben daha ziyade Mahdum Bey'le konuşuyorum beyim. Kızın da hanımefendiye dal kabuk yazılmış. İcabında göbek de çalkarmış. İkiniz beraber epeyce para kazanıyorsunuz değil mi? Tevfik'in sarı yüzünün elmacık kemikleri yeniden tifolanmış gibi parça parça kızardı. Yutkundu, dizlerinin üstünde duran elleri kımıldadı. Ben onlardan para almam beyim. Niçin? Ben sürgündeyken kızıma çok iyilik etmişler. Terbiyesine, tahsiline bakmışlar. Kızının meselesini şimdi geçelim. Sen şükret ki ben dahiliye nazırıyım. Yoksa ben ne kabahat işlemişim beyim? Seni padişaha benim vasıtamda jurnal ettiler. Bereket versin jurnali daha vermedim. Sesi tehditle doluydu. Masanın üstündeki kağıtlara vurdu. Kirmi Bey'le arkadaşları odanda toplanıyorlarmış. Gece yarılarına kadar padişahın aleyhinde dolap kuruyor, mefsedet tertip ediliyormuş. Anlarsın ya, bizim her yerde gözümüz kulağımız var. Hep yalan efendim, onlar hiç öyle adam değiller. Hem ben gider gitmez söylerim, bir daha bizim eve gelmezler. Olmaz, söyleme. Zati Bey'in gözleri manalı manalı Tevfik'e baktı. Eskisinden daha çok gelsinler, söylesinler, önlerine dökül, ağızlarını ara, bana gel, ne söylediklerine haber ver.
İhya olursun be Tevfik. Hafiyelik edeyim diyorsunuz beyim. Bu iş elimden gelmez. Vay, bizim eski soytarının burnu ne kadar havada. Estağfurullah beyim, ben böyle şeyler yapamam. Kurbağa, sümüklü böcek, domuz yemek teklif edilince nasıl bazı adamların midesi dönerse, hatta en büyük lokantalarda ve altın tabaklarda, hafiyelik teklif edilince de midesi bulanan adamlar vardır. Tevfik bunlardandı. O kadar istikrah duydu, o kadar zaafının, aczinin, hastalığının tesiriyle bu istikrah arttı ki, birdenbire bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Pekala, bu meseleyi şimdilik kapayalım. Asıl sadede gelelim. Sen karagöz oynatıyor, meddahlık ediyormuşsun. Tevfik'in yaşları kurudu. Beklediği ve asıl korktuğu darbe nihayet beynine inmişti. Kabahatli adamların şaşkınlığını ne olursa olsun Zati Bey'den saklamak istedi. İçinden nereden bu işe girdim, nereden bu herifin taklidini yaptım, kapalı yaptım sanıyordum ama demek hafiyeleri çakmış diyor. Fakat gözleri alık alık, manasız Zati Bey'e bakıyor ve dudakları emrederseniz hepsini terk ederim beyim diyordu. Terk etme de gör. Büyüklerle eğlenmek Nef'i Efendi'ye kaça mal olduğunu bir hatırına getir. Nef'i Efendi'yi tanımam beyim. Tabii tanımazsın. Biraz eskidir. O da bir nazırı hicvetmek istedi. Baba Ali'de boğdular, cesedini denize attılar. Dünya yüzünde mezarı bile yok. Hem de senin gibi kırtipil bir meddah değil, büyük bir şairdi. Neyse telaş etme. Bu asırda artık böyle şeyler geçti. Fakat bil ki seni istersem cehenneme sürerim. Fakat çoluk çocuk sahibi bir adamsın. Acırım. Malum ya, biz yürek sahibi adamlarız. Tevfik ellerine bakıyordu. Dişlerini sıkmış, bir şey söyleyemiyordu. Zati Bey geldi, eski günleri hatırlatan laubaliliğiyle omuzlarına vurdu. Aklımdayken sorayım, kızını niçin getirip bizim hanıma etek öptürmedin nankör herif? Sesi biraz kısık, Tevfik gözlerini kaldırmadan cevap verdi. Terbiyesi hanımefendinin huzuruna çıkmaya müsait değil beyim. Hani paşanın konağında terbiye görmüştü? Kızı. Ah kızı olduğunu bu müstekreh herifi bir unutturabilse. Şimdi gene saftil bir adam tavrıyla Zati Bey'e bakıyor. Doğru beyim. Fakat ne olsa bizim kız mahalle imamının torunu. Aksırmış burnundan düşmüş. Malum ya hafızdır beyim. Bana iyi şarkı söyler dediler. Zati Bey biraz müteredditti. Acaba jurnalde şarkıdan bahis var mıydı? Nerede beyim? Sade aşır okur, ilahi okur. Mukabeleye de gider. Mevlid filan olursa. Zati Bey eliyle Tevfik'in lakırdısını kesti. Rabia hakkında birdenbire hasıl oluveren tecessüsü aynı süratle zahir oluvermişti. Hanıma söyleyeyim, benim böyle şeyler fena halde içimi sıkar. Bilirsin ya, dinle hiç alışverişim yoktur. Saatine baktı, fırladı. Ben saraya gidiyorum. Sana senin iyiliğin için bir daha söyleyeyim. Karagöz oynatmak, meddahlık etmek filan yok. Bir daha şikayet gelirse sen bilirsin. Tevfik de kalkmıştı. Siyah setrenin eteğini öptü, temenna etti. Bu defalık ucuz kurtulmuştu. Zati Bey ellerini çırptı. Pırtlak gözle Hafiye odaya girdi. Tevfik Efendi'yi arabayla evine götür. Al şu 5 lirayı da benden kızına ver. Çocuk belki korkmuştur. Hadi Allah selamet versin Tevfik. Bir sıkıntın olursa bana gel. Omuzları ileride, elleri yanında odadan çıkarken civan mert, cömert bir adam olduğuna kendi de inanmıştı.